Bugünkü konumuz teknik resimdeki komutları nasıl kullanırız? Ekranda göstermiş olduğum komut başlıklarının kullanımını birlikte inceleyelim. Evet, bir tane parçam var. Tek bir çizimden oluşmuş şekilde bir parça. O parçamın şöyle ön görünüşünü buraya taşıyorum. Şimdi bu parça 1'e 10 ölçüsüyle geldi teknik resme. Sayfaya sığdırması için otomatik olarak yerleştiriyor SolidWorks'te. Ancak ben burada diş adımını, uzunluğunu, çapını gösteremiyorum. Çünkü çok küçük. Şimdi ben bunu birebir ölçüsüne getiriyorum. Ölçeğine getiriyorum sayfamı. Bu sefer de parçam ekrandaki sayfama sığmadı. Peki ne yapacağız? Şöyle sol tarafta üst kısımda teknik resime geldiğimde kopuk görünüm var. Kopuk görünüme tıkladım. Parçama tıkladım. Yandan kesme var. Böyle parçanın üzerine geliyorum şu an. Bir de o yukarı doğru kesme var. Ben bunu kullanacağım. Boyunu kısaltmak istiyorum. Bir yere tıkladım. Üstten de bir yere tıkladım. Kısaldı. Şimdi ben bunun içinden yukarı doğru çekerek ya da aşağı doğru çekerek bunu sayfaya sığdıracağım. Evet. Bu şekilde yeterli. Şimdi gelelim bunu ölçülendirelim parçamızı. Şimdi burada uzunluk 1545 milim küsuratları var. Yani virgüllü küsurata göstermişiz burada. Şöyle ölçünün üstüne tıkladığımda sol tarafta bir bana sekme açılıyor. Burada tolerans duyarlılık kısmında altında belge .12 diye yazıyor virgül kısmı. Ve onun hiçbiri dersem sadece milimetre cinsten görürüm. Zaten milimetre üzerine kullandığımız için daha hassas ölçüleri göstermeni şu an anlamı yok. Tabii çalışılan firmada tolerans değerlerinde farklılık gösterebilir. Burada düzeltmeyi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda tolerans duyarlılıkta şöyle tolerans aralığını da belirleyebiliyorsunuz. Burada birçok seçenek var. Mesela ben çift taraflıya tıkladığımda şöyle 1 milim artı 1 milim eksi olacak şekilde bir tolerans aralığı da tanımlatabiliyorum. Ancak benim boyum önemli bir ölçü olduğu için şu an buradaki tolerans aralığını göstermiyorum. Ben tam bu net ölçüde e, ürünümü yapmak istiyorum. Onu kaldırdım. Burada değer kısmındaydım. Liderlere geldiğimde ise burada tabi zaten içeride gösteriyor ama şöyle çap 15'in üzerine tıkladığımda burada liderlerde oklar ölçünün okları dışarıdan gösteriyor. Ben bunu iç kısmı alıyorum. Buradan değiştirebiliyorsunuz yani bu kısmı da. Diğer kısmına geldiğimde ise ölçüm şu an gri renkte gösteriyor. Ben bunu siyah renge çevirmek istediğimde diğer kısımda katman yeri var. Burada yok diye yazmış. Format olarak alırsak eğer burası siyaha döner. Şimdi ölçü kısmını bu şekilde anlattığımıza göre parçanın üstüne tıklayalım. Parçanın üstüne tıkladığımızda burada görüntü stili var sol tarafta. Burada katı model rengini gösteriyor. Parçayı çizdiğiniz rengi gösteriyor. Ortadaki çizgili seçenekte gelir teknik resimler her zaman. Daha detay göstermek istiyorsanız sol taraftaki kısmı var. Mesela benim burada delik varmış, onu gösteriyor. Ama burada bunu göstermek bu yöntemde olmuyor. Kesit almanız gerekiyor. Bazı durumlarda kesit alamıyorsunuz. Parça çok detaylı oluyor. O zamanlarda da bu çizgili durum kullanılabilir. Peki kesit alma nedir? Ona bir bakalım. Şöyle eski haline çevirelim görüntüyü. Geldim tekrardan yukarıda teknik resim kısmına. Burada kesit görünüm var. Ona tıkladığımda burada keseceği kısımlar gene 4 tane seçenek var. Ben dik olarak kesmek istiyorum. Böyle merkezledim. Tıkladım ve okeyledim. Hemen sağa bir çizim geldi. Burada da gene kopuk görünüm kullanmam lazım. Birebir ölçeğine geldi. Şöyle yapalım. Tekrardan teknik resme gelelim. Kopuk görünüm. Bunu hizalayacağım ben şimdi aşağı doğru tekrardan. Şöyle parça şu an hareket etmiyor. Neden hareket etmiyor? Çünkü ilk parçaya bağlı kaldığı için hareket etmiyor. Parçanın üstüne sağ tıkladığımda
Burada hizalama kısmı var. Hizalamayı kopart dersem eğer parçam istediğim şekilde hareket ediyor. Burada dengesiz çekmişim biraz uzantıları. Şöyle yukarı alayım. Şunu da yukarı alırsam eğer. Evet. Bu şekilde kesit görüntüsünü almış oldum. Şimdi burada neyden bahsediyorum? Burada çizgiler var içeride. Bu çizgiler parçanın dolu kısımları olduğunu aktarıyor. Burada boş olan kısımda parçanın içinde bir delik olduğunu gösteriyor bana. Bu şekilde iç detayını verirseniz sizler için daha sağlıklı olacak. Şöyle ölçülerini verelim. Yine benim virgüllü olarak geliyor. Bunu SolidWorks'ün özelliklerinden temel olarak düzeltmeniz lazım. Burada sol taraftaki belge kısmından düzeltmeniz her ölçü için tekrar yapmanız gerekecek. Öyle bir durum var. Bu da aklınızda olsun. Mesela şöyle aşağı geldiğimizde ise burada dişimiz var. Tamam, bu dişimizin çapını verebiliriz. Ölçüsünü verebiliriz. Ancak burada metrik kaç olacak, kaç diş adımı olacak gibi bazı hususlar var. Bunları da belirtmemiz gerekiyor. Peki bunu en kolay yöntemle nasıl yaparız? Şöyle üst kısımda detaylandırma var. Not kısmı var. Nota tıkladığımda şöyle e, benim kılavuz yerimin üstüne bırakıyorum. Ve buraya diyorum ki örnek veriyorum. Metrik 16 çarpı 2 diş 50 milim diyorum. Ya şimdi burada delik ölçüsünü verdiğinizde işler karışıyor. Neden karışıyor? Delik değerseniz eğer 16 delemiyorsun. 14 delmeniz lazım. Ya da paso oluşturuyorsanız 16'nın üzerinden kesmeniz lazım. O yüzden burada vereceğiniz delik bilgisi yanlış olur. O yüzden notlarda metrik 16 2 diş diye belirtmeniz, zaten usta bunu bu şekilde algılayacaktır. Ona göre deliğini delecek, pasosunu çekecektir. Veya notu çizimde gösteremediğiniz bilgiler adına da kullanabilirsiniz. Bazen ben şu şekilde de kullanıyorum. Örnek veriyorum. Şöyle şuraya bir notu bıraktım. Dedim ki e, delik delme işçiliği diye bir açıklama yaptım. Altına da resmi koydum gibi. Bu şekilde de kullanabiliyorum. Burada ne işlem yapacağını aktarıyorum personele. Bir de şöyle bir komutumuz daha var. Mesela çok ince bir yerde, çok küçük bir yerdir. Parçayı ne kadar kopuk olarak gösterseniz de görülemiyordur belki de. Teknik resim kısmına gelelim. Sol üstten detay görünüm var. Detay görünüme tıkladım. Şöyle göstermek istediğim alanın merkezine tıklıyorum. Şöyle bir daire oluşuyor. Daireyi çektim ve bıraktım. Şöyle oradaki görüntünün bir katı boyutunda bir detay görüntü geldi. Bunu mesela böyle kopuk olarak geldi. Belki anlayamayabilirler ama aslında şurada B dairesi ve detay B diye yazıyor. Ancak her ihtimale karşı böyle görünüm üstüne tıkladığımda şöyle stiline bakıyorum. Stilde standarda göre diyor. Bağlantılı dersem şu şekilde nereden geldiğini o görüntüyü bana gösterecek. Bunun içinde de gene not kullanabilirsiniz ya da ölçülerinizi belirtebilirsiniz. Şöyle ilk yaptığımızda buraya alalım. Burada ölçülerimde gri kalmış. Onları bir düzelteyim. Şöyle hepsini seçtim. Bir yere geldim. Format dedim. Ve ölçülerimde gene siyah oldu. Bir diğer konu ise sizin için önemli ölçüler vardır. Ya da bir proses programı kullanıyorsunuzdur. Oraya değer girilmesi lazımdır. Bu değerleri belirtmeniz gerekiyor. Komutu kullanıyoruz. Detaylandırmaya geldim üst kısımda. Datumumuz. Üsttekini kullanıyorum ben belirtmek için. Şöyle geldim mesela. Çap 15 benim için önemli değer. Ham madde çap 15 alınması lazım diyorum. Tıkladım, ölçüye bıraktım. Buna da bir numara. Etiket ayarları var sol tarafta. Bir numara. Yani mesela bir program var. Bir numaranın kalite kontrol ölçüsü diye tanımlatabiliyorlar. Proses programlarından bahsediyor. Örnek veriyorum, personel işe başladı. Her 10 parçada bir kontrol etmesi lazım. Veri girmesi lazım. Birinci ölçü 15.10 diye ölçtü. Onun sistemi girmesi gerekiyor gibi konular var. Ve de en önemli ölçüler olduğunu da göstermek için kullanıyoruz bu datum unsurunu. Mesela boy da benim için önemli. Ama her yere de datum unsuru kullanmak da doğru değil.
personel iş mi yapsın, onunla mı uğraşsın gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Bu şekilde dağıtım unsurunu da kullanabiliyoruz. Bir diğer önemli bir komut ise delik bilgisi. Bazı noktalarda buradaki gibi iç deliği gösteremiyor. Detaylandırma kısmında delik bilgisi var. Delik bilgisi şöyle üst kısmı seçelim. Evet. Parça birebir boyutunun olduğu için ona göre algılıyor. Başta ölçüyü. Şimdi ben buradaki delik bilgisini şu uzunluğu göstermeden de çapı göstermeden de tek seferde verebiliyorum. Çap 11, iç kısım 50 milim diye bize yansıtıyor. Bu da bir kolaylık sağlıyor. Teknik resimli ölçüleri göstermek adına. Şimdi ben parça çizimlerinde sıklıkla bu bahsettiğim komutları kullanıyorum. Birçok komut var ama bu komutlar oldukça yardımcı oluyor bazı şeyleri açıklamada. Peki gelelim şimdi montaj üzerinden bazı önemli komutları göstermek istiyorum sizlere. Evet, ekranıma montajımı getirdim. Şimdi şöyle bir izometrik görüntü çekiyorum ekrana. Tabii ben şu an bunu patlatılmış görünüm olarak aktarmadım buraya. Öyle aktarırsanız da malzemeleri tanımlatırsanız daha doğru olur. Şu şekilde izometriyi getirdim. Ben şöyle katı olarak gösteriyorum şu an bunu. Bunu da kopuk görünüm yapalım. Aynı komutu bir daha kullanalım. Komutları kullandıkça oturuyor bazı şeyler. Yani ben bile daha önceden yaptığım bazı komutları kullanmadığımda unutuyorum ve tekrardan video izleme gereksinimi duyuyorum. Parçamı seçtim. Böyle benim burada 3 tane katmanım olduğu için buradan da üstten de kesik atacağım. Böyle 1'e 2 desem daha sağlıklı olacak sanki. Şimdi olabildiğince detaylı görüyoruz şu an parçamı. Şimdi izometrik görünüm burada. Ben şimdi burada malzeme tanımlamak istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Detaylandırma kısmından sağ tarafta tabloların içinde malzeme listesi var. Tıkladım. Burada bana sol tarafta diyor ki yalnızca üst düzeyler mi, yalnızca parçalar mı? Yalnızca üst düzeyleri seçelim. Bakalım ne oluyormuş. OK dedik. Buraya tablom geldi. Bıraktım. Yani burada demek istiyor ki en sonki montajda en tepede olan ürünleri gösteriyor diyor. Yani burada mesela 2 numaralı Öğünoğlu ürün de bir montaj. Onun detaylarını göstermiyor. Sadece montaj olarak gösteriyor en üst kısmını. Böyle tablonun üstüne tıkladığımı tekrardan ayarlayabiliyorum. Yalnızca parçalar dedim mesela. Şimdi burada iki durum şu. Buradaki Ö numaraları ne işe yarıyor? Burada detaylandırma kısmında, üst kısımda balon var. Hangi parça olduğunu gösteriyor aslında Ö numarası. Balona tıkladım. Üst kısımdaki parçamın üstüne tıklayıp bıraktım. Bu üst kısımdaki parçam 7 numaralı ürünmüş. Şöyle geldim alttakine tıkladım. O da 8'miş. Şöyle en alta tıkladım. O da 1'miş. Şöyle buraya tıkladım. 5 numaraymış. Bu şekilde Ö numaralarını tanımlamanıza göstermenizi sağlıyor. Peki burada şimdi parça numarası var. Burada kodlar var. Ben bu parçanın ne olduğunu anlayamıyorum diyebilirsiniz. Şimdi kodlamayla çalışılıyor genelde firmalarda. E, belli bir muhasebe programı kullanıldığı için kodlama üzerine gitmeleri daha sağlıklı oluyor. Ancak bu parçanın ismini, ne olduğunu anlatmamız gerekiyor bu şekilde teknik resimde bilmeyen kişiler için. Onun için de burada tanımlar kısmımız var. Tanımlar kısmında şöyle iki yer dolu benim. Bu parça marş olmuş mesela 5 numara. Bu parça ses kurmuş 6 numara. Şimdi diğerleri neden boş? Şöyle gelelim mesela 2 numaraya tıklayalım. Bağlantıyı koru, bağlantıyı kopart gibi kısımlar var. Ya burada bunun üzerinden değiştirmek de ilk aşamada size fayda sağlayabilir. Ancak uzun vadede yanlış bir yöntem. Neden yanlış? Bazen o tanımlara önceden tanımladığınız şey silinebiliyor. Düzeltiyorsunuz, mesela güncelliyorsunuz. Önceki yaptığınız şey de yenisine göre güncellendiği için yanlış oluyor aslında. O yüzden parça parça ayrı ayrı bir tanımlamak gerekiyor. Böyle 2 numarada örnek veriyorum. Şimdi şöyle 2 numaralı parçanın üstüne tıkladım böyle. Sağ tıkladım. Burada parçamı direkt açabiliyorum. Aç dedim parçamı. Şöyle burada Property Manager var. Oraya girdim. Varsayılanın üstüne sağ tıkladım. Özellikler. Buradaki kısım çok önemli, çok değerli. Mesela malzeme listesi seçenekleri var en altta.
belge adıyla gelsin diyorum mesela. Oradaki parça numarası belge adıyla geliyor. Tabii bunu buradan da değiştirebilirsiniz. Birçok konfigürasyon adı vardır. Ona göre de değiştirebilirsiniz. Ya da siz yeni bir isim tanımlayabilirsiniz. Ama ben belge adıyla kullanıyorum. Şimdi bizim burada değiştireceğimiz şey buradaki tanımdır. Boş, varsayılan olarak kalmış. Fiş, pul, kaynaklı diye yazıyorum. Altta da malzeme listesine kullan. OK diyorum ve kaydediyorum. Çizimden çıktım. Malzemeyi siliyorum. Burada paleti gösterden yenilemeniz lazım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü parça güncelleniyor. Montajımın üstüne tıkladım tekrardan. Malzeme listesini seçtim. Yalnızca parçalar dedim. OK dedim. Burada gördüğünüz gibi fiş, pul, kaynaklı olarak tanımlarda geldi. Ya bu daha kalıcı bir çözüm. Bu şekilde malzemenizi de tanımlayabilirsiniz. Bugünlük teknik resim komutlarını en çok kullananları sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.